Herkese merhaba arkadaşlar. Bir canlı yayın denemesi yapmak istedim. Umarım bu arada ben canlı yayın yapmayalı arkadaşlar yeni özellikler gelmiş. Onu da görmüş olduk. Bu arada müsaadenizle ben bir kahvemi alacağım. Şöyle son birkaç kontrol yapıyorum arkadaşlar. Dizüstü bilgisayardan yayın yaptığımı söylemiştim. Fan sesinin sizi rahatsız ettiğini bana ilettiniz arkadaşlar. Gerçi bu sohbetin üzerinden oldukça uzun bir zaman geçti. Kablosuz yaka mikrofonu ile bir yayın deneyeceğim. Bonjour arkadaşım Yusuf Taha gelmiş. Merhaba kardeşim, hoş geldiniz. Buradan Brezilya'ya sevgiler. Hello Brazil. Pek beceremiyorum bu işleri ama Terminator. Hoş geldin kardeşim. Taşınabilir osiloskop önerim var mı demiş. Fınırs firmasının osiloskopları güzel. Mesela benim kullandığım biraz kaba, biraz kalın ama videolarda da görebilirsin kardeşim. Gayet güzel. Yani tavsiye edebilirim. Güzel cihaz. Onlardan faydalanabilirsin. Hani önerim bu. Arkadaşlar, sizin de önerilerinizi önemsiyorum. Onu söyleyeyim. Hani bu canlı yayınları biraz daha özellikle kış döneminde hareketlendirelim mi? Ne dersiniz? Küçük bir cevabım var arkadaşlar. Onu hemen halledeyim. Teşekkür ediyorum Nedim. Terminator. Evet, 100 MHz. Arkadaşlar, şu anda hani dilini anlamadığım herkese merhaba diyelim. Bu arada müsaadenizle kahve içeceğim arkadaşlar. Şöyle yarım saatlik kısa bir yayın düşünüyorum. Bu arada buradaki mevcut görüntünün sesini de kısalım. Mehmet hayırlı akşamlar, hoş geldin. Sefalar getirdin. Arkadaşlar müsaadenizle ben kahvemden yudumlayacağım. Siz sorularınızı yöneltebilirsiniz. Önerilerinizi yöneltebilirsiniz arkadaşlar. Yani yöneltebilirsiniz. Biraz eksik cümle oldu. Böyle dışarısı artık soğuk kış ayları geldi. Sizce en güzel sese sahip ampul markası? Valla bu e, BLT yazan kardeşim. Bu uzmanlık gerektiren bir konu. Biraz da göreceli bir kavram. Yani örnek veriyorum. Kimisi baslı sesten hoşlanır, kimisi tizli sesten hoşlanır, kimisi midden hoşlanır. Yani bununla ilgili çok böyle fazla bilgiye sahip değilim ama en güzel sesin lambalı ampilerden geldiğini söyleyebilirim. Gerçekten temiz bir ses veriyor. Sırrı kardeşim hoş geldin. Hayırlı geceler. Teşekkür ediyorum. Olur demiş. Davut aleykümselam kardeşim hoş geldin. Şöyle bir canlı yayın denemesi yapalım dedik arkadaşlar. Seste ve görüntüde herhangi bir problem var mı? Hani şu an herhangi bir sıkıntı yaşıyor musunuz beni izlerken? Ben de bu arada bilgisayar üzerinden pek rahat olmuyor. Cep telefonu üzerinden hemen küçük bir kontrol yapayım arkadaşlar. Açılabilirse. Evet, gayet güzel gözüküyoruz. Akıcı da gözüküyorum bu arada. Yani kendimi beğendim. Normal şartlarda kendimi pek beğenmem. Hani kimse bana kendini beğenmiş demesin diye. Kendini beğenmiş biri değilim zaten arkadaşlar. Hani az çok beni tanıyanlarınız veya normal hayatta tanıyanlarınız bilirler. Aleyküm selam kardeşim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü değil de bu kardeşimiz mutlu olsun. George Alberto.
Teşekkür ediyorum. Thank you very much. Nedim teşekkür ediyorum kardeşim. Dediğim gibi mikrofonu değiştirdik yani reklam değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Tamamen kendi paramla aldım. Faturaları da mevcut. Şöyle markasını gizleyeyim. Şuradan bakayım arkadaşlar. Buradan biraz gecikmeli görüyorsunuz. Şöyle bir kablosuz mikrofonumuz var. Bu arada arka plan için bir tane yazılım kullanıyorum. O yüzden bazı şeyleri yok ediyor. Şöyle üzerimde gösterirsem daha iyi olur. Ee, Ben sesini beğendim. Gürültü engelleme özelliği de var. Hani güzel çalışıyor. Bu arada bu Nvidia'nın yazılımıyla güzel bir şekilde entegre ettik. Gürültü engelleme olsun, diğer fonksiyonlar olsun. Bu akşam da böyle bir test yayını yapayım dedim arkadaşlar. Nilay, kardeşim Fnirsi firmasının osiloskopları. Hem taşınabilirleri hem de normalleri ben beğeniyorum. Hani fiyat performans olarak önerebilirim. Tabii ki bu iş bütçe işi. Hani böyle biraz uç bir örnek olacak ama yani şey gibi düşünün. İşte aynı evin içine birisi genelde herkesin ortak konusu inşaat, araba, futbol olduğu için oradan örnek vereceğim. Bir kişi ev aynıdır, birebiridir. Ölçü olarak, manzara olarak, boyut olarak. Birisi 1 milyona mal eder, birisi 500 bine mal eder, birisi 300 bine mal eder. Onun gibi düşünün. Ama ben yani bu işte limit yok. Freelancer firmasının hani bir sponsorluk anlaşmam da yok. Zaman zaman ürün inceleme, daha doğrusu inceleme ürünleri gönderirler. Ve bu konuda da mümkün olduğunca arkadaşlar para dahi alsam dürüst davranmaya çalıştığımı az çok biliyorsunuz. Yani eleştirilecek bir tarafı varsa da eleştiririm. Genelde pozitif yani bana gelen ürünleri hem pozitif yönleriyle hem de negatif yönleriyle değerlendiririm. Philips'in firmasının ürünlerini tavsiye edebilirim. Genelde problem olmuyor. Fiyat performans olarak da hani böyle çok çok uç cihazlar değil. Zaten uç cihaz dediğimiz zaman limitler artıyor arkadaşlar. Ücretler artıyor, değişiyor. Kullanabilirsiniz. Abi ucuza PCB nereden üretebilirim mi? Vallahi kardeşim Yusuf en ucuza kendin üreteceksin kardeşim. Başka yolu yok. Yani özellikle şu an bu yeni işte gümrük, vergiler vesaire bu mevzulardan sonra şu an en güzeli alacaksın bir tane lazer yazıcı. Hatta şey var bu geçen şey uygulaması var. Bu dolap uygulamasını ben beğendim arkadaşlar. Buradan oldukça e, ne diyeyim size hani böyle kimsenin işine yaramayacak ama benim işime yarayabilecek ürünler geliyor düşüyor. Oralardan böyle bir lazer yazıcı alabilirsin. İşte kullanılmayan yani misal söyleyeyim arkadaşlar şunun gibi düşünün. Hani bu bir arızalı şey. LED trafosu. Yani arızalı. Bu kimsenin bir işine yaramaz. Ama benim çok işime yarar. Yani bunun içindeki malzemeleri normal şartlarda bu sağlam değil arkadaşlar. Arızalı bu arada. Bazı problemleri var. Yani bunu içindeki malzemeleri tek tek almaya kalksam belki 1-2 bin lira tutar. Ama böyle bir şekilde işte 50-100 liraya alabiliyorsunuz. Kargo ile 150-200 lira gibi bir fiyata geliyor. Yani içinde ne olduğunu bilirseniz ya da neyi satın aldığınızı bilerek alırsanız sizin için avantaj sağlar. Oralardan böyle güzel bir lazer yazıcı edinin. Lazer yazıcıyla böyle çok güzel PCB'ler yapabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle HP'nin eski yazıcıları yani böyle yavaş olmasına bakmayın. O 1010'lar falan çok güzel baskı yapıyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Nilay teşekkür ederim. Benim ve tüm özgür insanların hayali demiş. Ee, George teşekkür ederim. George Alberto thank you very much. JLC PCB iyi mi abi? Yani JLC de iyi, PCBWay de iyi, Next PCB de iyi. Hepsi iyi. Yani PCB firmaları ile ilgili bir problem yok Yusuf. Hani mevcut içinde olduğumuz konjektür ne diyeyim sana PCB firmalarına ürettirilen şeyi limitleri artırıyor. Yani ben sponsorluk da aldım. Benim mesela sponsorluk aldığım dönemdeki gibi
şey değil, uygun değil. Kazmir Meslani Skoda ile ilgili bir şey demiş. Ne demiş arkadaşlar? Merak ettim. Yani bir çevirip bakacağım şimdi. Arkadaşlar şu arkadaşa cevap vereyim. Müsaadenizi isteyeceğim hemen. Dediğim gibi bu şekilde özellikle PCB'leri kendiniz yazıcılarda basarsanız çok daha ucuza mal edebilirsiniz. Ben bu konuda başarılı olacağınızı da düşünüyorum arkadaşlar. Hani korkmayın. Zor bir tarafı yok. Ben lazer, zaman zaman lazer kullanıyorum. Skoda değilmiş bu arada, öğrendim. Yusuf, zaman zaman hani başarısız olacaksınız. Ama bu özellikle evde PCB üretmek için birkaç deneme yapmanız, doğru yöntemi bulmanız ya da doğru e, elinizin bu konuda doğru konuma gelmesi biraz zaman alır. Ama sonuçta başarısınız. Yani sıkıntı etmeyin arkadaşlar. Hayrullah Bey, buradan Hayrullah Bulut, Hollanda'ya sevgilerimi gönderiyorum. Saygılar kardeşim. Bunda Türkiye'den, Ordu'dan senin için bir kahve içelim. Bu arada reklam olmasın. Şunu çevireyim arkadaşlar ya. Baki aleykümselam. Ben teşekkür ederim kardeşim. Yani uğraşmak istemiyorsan PCB şirketlerine, firmalarına sipariş edebilirsin. Ama yani sen eğer PCB sipariş edebilecek seviyedeysen Yusuf, inan bana PCB'ni kendin üretebilecek seviyeye de gelmişsin demektir. Şimdi ben bu ara lazerle çift katmanlı PCB basmak gibi bir proje planım var. Bunun için çift katmanlı PCB istedim. Hemen geleceğim şimdi. Onu size göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi bir tarafını boyadım. Hazır hale getirdim. Hemen geldim. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Bunlar benim kullandığım PCB'ler. Şimdi lazer kullanarak bunları çift katmanlı olarak bastırmak gibi bir planım var. Şimdi bu bir tarafı, bu tarafı boyalı lazerle çizilmeye hazır. Şimdi bu tarafı da boyayıp böyle çift katmanlı PCB'lerle birkaç proje yapmayı düşünüyorum. Tek katmandan yana bir sorunumuz yok. Özellikle lazer baskıyla. Bu yazıcıyla da kolay arkadaşlar bu tür çift katmanlı basmaklar ama ben lazerle hiç denemedim. Şimdi onu geliştirmeye çalışıyorum. Bunu geliştirirsek çok daha küçük bir alana çok daha fazla bileşeni sığdırmış olacağız. Şimdi sprey boyayla bunları hazırlamak biraz zahmetli bir iş oluyor. Ama hazırladıktan sonra özellikle kuruduktan sonra üretim yapmak hem zevkli hem de benim açımdan çok hızlı oluyor. Tabii ki siz farklı yöntemler kullanabilirsiniz. Teşekkür ediyorum Hayrullah Bey. Engin Turan. Abi ben 2SC 5200 ile yaptım amfiyi. Çok sevdim. Birkaç kez yaptım. Bayılıyorum bu sisteme. Evet. 5200'ün benim bildiğim piyasada 3 farklı kalitesi var. Yani bazen arkadaşlar yorumlarda da geliyor. Şimdi benim elimde de görürsünüz. Mesela RFZ 44 denge genelde en çok kullandığımız MOSFET. Ama piyasada o kadar çok farklı kalitede var ki arkadaşlar. Yani işi bilen satıcılar genelde size şeyi söyler. Hani hangi kalitede istiyorsunuz diye. Ve dürüst satıcıysa da %90 işte orta kalitede, daha yüksek kalitede veya daha ucuz yollu bir şey istiyorum diye siz bunu belirtirsiniz ve sizin talebiniz doğrultusunda bir şey verir. Ama maalesef tutturmaca diyeceğim arkadaşlar. Aslında öyle değil de. Yani biraz kibar konuşayım. Tutturmaca satış yapan satıcılar bundan ziyade ellerindeki ürünü size satmak adına genelde Allah ne verdiyse işte
2SC 5200 mi lazım? En pahalısından düşük kalitedekini size verebilirler. Özellikle bu tür amfi işiyle uğraşan, ses sistemleriyle uğraşan ve güç sistemleriyle uğraşan arkadaşlar ellerindeki devreye güveniyorlarsa, yani devre denenmiş, problem çıkartmayacak devre ise kaliteli ürün almaya özen göstersinler. Yani basit bir tecrübemi ileteyim arkadaşlar. Böyle bundan işte bir 8 yıl kadar önce indüksiyon ısıtıcılar öyle çok bilinek bir şey değil. İşte MOSFET'te denemelerini yapıyorum. Hiç unutmuyorum arkadaşlar. Bunu Çin mallarını kötülemek için söylemeyeceğim. Çin'den böyle 50'ye yakın MOSFET getirdim. Ve Türkiye'deki MOSFET'in 50'de biri fiyatına. Öyle söyleyeyim. O kadar ucuz bir rakama getirdim. Size samimiyetle söylüyorum. Gece sabaha kadar MOSFET patlattım evde. Bakın sabaha kadar MOSFET'lerim patladı. İndüksiyon ısıtıcı çalışmadı. Elimizdeki MOSFET'ler bitti. Burada işte bizim yerel satıcımız var, abimiz var. Gittim dedim abi bana işte şu MOSFET'ten verir misiniz? Bakın size bütün samimiyetimle söylüyorum. Devre aynı. Hiçbir değişiklik yapmadım. Sadece işte bobinlerde falan bir iki değişiklik yaptım ama daha sonra bunların hiçbirinin kritik olmadığını öğrendim. Sadece MOSFET'leri değiştirdim. Dedim ki abi en kalitelisinden işte dedi bana 3 kalite var hangisini vereyim? En kalitelisinden ver dedim ve sadece MOSFET'leri değiştirdim devre çalıştı. İnanın bana bunu bizzat yaşadım arkadaşlar. Servet aleyküm selam. Servet Yıldız. Yusuf abi ben senin videolarını izliyorum. Diğerliyim eriyor. Şimdi Yusuf demiş ki abi ben senin videoları izliyorum. Bir tarafı lehimliyorsun. Aynı, diğer tarafı da lehimliyorsun. Ben aynısını yapınca diğer taraf lehim eriyor demiş. Düşüyor bunu nasıl düzeltebilirim? Yusuf ilk olay kaliteli lehim kullanacaksın kardeşim. Yani bakın arkadaşlar. Bu işi severek yapıyorsanız elinizdeki ustayı usta yapan malzemedir. Tamam mı? Yani ne kadar ustalığınız iyi olursa olsun. Bu gidip bu işte pazarlarda sağda solda satılan ucuz tüp lehimler var mesela. Abi lehim mi, çamur mu? Ne olduğu belli değil. Bunlardan alırsanız arkadaşlar pek bir sonuç alamazsınız. Birincisi arkadaşlar lehiminiz kaliteli olacak. Ben yani Türkiye'de yaşıyorum. Benim takipçilerin yani özellikle canlı yayın izleyicilerinin çoğu da şeydir. Türktür. Yabancılar da izliyorlar ama anlamadıkları için onlara çevirisini yayınlayacağım arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Ben Kurtel'in lehim tellerini kullanıyorum arkadaşlar. Bak şöyle. Bakın parlıyor galiba biraz. Hah. Şunu görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Kurtel'in şöyle gösteriyorum. Lehimini kullanıyorum. Yerli ve milli. Türk malı. Ya bunun için reklam bakın herhangi bir reklam anlaşmam yok. Kimse yanlış anlamasın beni. Sadece olayı size açıklamak adına söyleyeceğim. Biraz pahalıdır. Hani piyasanın çok pahalı da sayılmaz. Yani piyasanın bir tık üzerinde olabilir arkadaşlar. Bunun kurşun kalay oranı içindeki kurşun ve kalay oranı da çok önemli. Bakın bunun içinde 63'e 37. Kalay oranı daha yüksek. Bu deyim sizin işinizi görür. Bunun yanında arkadaşlar havya sıcaklığı çok önemli. Bakın havyanın kalitesi önemli. Sizin tutuşunuz, elinizin hızı, elinizin titreyip titrememesi. Bunların hepsi önemli. Evet bu şey kendinden pastası var ama haricen pasta da kullanırsan daha iyi olur. Havya ısısı önemli. Özellikle lehim yapacağım yere göre arkadaşlar. Mesela hızlı lehimleme yapmak istiyorsam genelde ben 380 derecede kullanırım. Ama mesela böyle yüksek ısılarda havya kullanıyorsanız havyanızın mesela şey olması lazım. Yani örnek veriyorum ben kendi havyamdan örnek vereyim. Benim havyam yuvasına bırakıldığı zaman otomatik olarak 100 dereceye düşüyor. Yani örneğin 380 derecede kullanıyorsanız havyayı havya sürekli 380 derecede kalmasın. Kullanmadığınız zamanlarda havya sıcaklığı düşsün ki örnek veriyorum
Sürekli tam gaz giden arabayı düşünün. Motor ömrü kısa sürede bitecektir. Yani Havya'nızın ömrü kısa sürede bitecektir. Ama siz kullanmak istediğiniz zaman tam gaz yaparsanız o motor size uzun yıllar hizmet edecektir. Havya da bunun gibi arkadaşlar. Yani siz kullanacağınız zaman birkaç saniye içerisinde istenilen sıcaklığa ulaşan tipte havyalar kullanırsanız çok daha iyi olur. E, Pastalı lehim mi kalitesi anlamadım. Engin Turan. Engin'cim, güzel kardeşim. Burada lehim dediğim gibi hani içindeki kurşun kalay oranı. Yani burada adam her şeyi yazıyor arkadaşlar. Yani üzerine yazıyor. Şimdi bizim bir abi var. Bu MP3 çalarlar ilk çıktığı zaman moda. Bu nasıl anlatsam size. İşte müzik dinlediğimiz o MP3 çalarlar var. Şu anda onlardan da kalmadı. Herkes internetten dinliyor. Spotify'dan falan. İşte bir yere gidiyor. İsmi lazım değil. Farklı markalardan MP3 çalarlar alıyor. Sony bulamıyor işte. Diyor ki ya Sony yok mu? Tabii bu abi hep marka satın aldığını zannediyor. Adam diyor ki Sony yazarız diyor. Abi sıkıntı değil Sony yazarız diyor. Halbuki hepsi çakmaymış yani. Öyle söylüyor. O marka aldığını zannederken kibarca bıraktım hemen kaçtım diyor. Ya şimdi o olay gibi. Yani bu üzerinde yazana çok bakmayın arkadaşlar. O yüzden kurtel diyorum. Hani kurtelde genelde üzerine yazan değerler doğru. Herhangi bir sıkıntısı olmuyor. Kalay kurşun oranı Kalay oranı yüksek alırsanız zamanla solma olmuyor. Lehim kalitesini uzun süre muhafaza ediyor. Yusuf yeterli. Yani çok böyle profesyonel bir şey yapmıyorsan çok da flüks'e gerek yok. Ben de lehim pastası kullanıyorum. Hızlı lehimlemek için de böyle işte dirençlerin ucuna birazcık sürerim pastadan. Genelde böyle pasta çok kullanılınca eleştirilir arkadaşlar ama pasta kullanmayı yani kullanmaktan korkmayın. Kullanın ya. Rahat ediyorsanız kullanın. Sıkıntı etmeyin. Durali kiraz. Ucuz lehim 300 derece üzeri zor erirken kurtel lehim 250 geçince bile parlak kaliteli lehim oluyor demiş. Bu arada selam. Teşekkür ediyorum Durali. Kesinlikle kardeşim. Ya kurtelin ben sana söyleyeyim. Ya ben birçok yabancı markayı da kullandım. Hemen hemen hepsini denedim. Abi kurtelin tadı başka ya. Bak burada elimde kaç var? Şimdi servet oldu. 500 gramlık var. İşte 250 gramlık var. Yine birkaç tane daha var. Böyle aldık, stokladık, bıraktık kenara. Şimdi şey gibi oldu. Altın külçesi gibi oldu bu ama gerçekten kaliteli lehimler tavsiye de ederim arkadaşlar. Az edinin ama şey lehim konusunda yani kaliteli lehim yapmak isteyen adam herkes şey diyor. Herkes Havya'ya yöneliyor arkadaşlar. İşte Havyan ne marka? Havyan çok güzel lehim yapıyor. Abi Havya tamam bir yere kadar. Tamam mı? Lehim teli. Olay lehim telinde bitiyor. Lehim teliniz iyi değilse kaliteli lehim yapma şansınız yok arkadaşlar. Valla ben Löfet'i tavsiye ederim. Ben de Löfet kullanıyorum. Şey yapmam. Vazgeçmem yani. Bu konuda Löfet. Hani biraz önce nasıl lehim teli konusunda kurtel dediysem arkadaşlar pasta konusunda da Löfet diyorum. Hiç gerisi hikaye. Hiç kendinizi sıkıntıya sokmayın. Yormayın yani. Hani şöyle söyleyeyim. 3 kuruş kar edeceğim diye yormanıza gerek yok. Löfet ve kurtel ikilisini bir araya getirin. Havyanız 250 derece ve üstüne çıkıyorsa kesinlikle kaliteli lehim yaparsınız. Hiç sıkıntı etmeyin arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. Bu reklam değil arkadaşlar. Bunların hepsi benim kendi kullandığım. İşte sizin videolarda gördüğünüz işte abi ne güzel lehim yapıyorsun deyip heves ettiğiniz ya da işte herkesin kullandığım Havya'nın markasını merak edip peşine düştüğündeki lehimler. Olay lehim teli ve lehim pastası. Bu ikili. Teşekkür ediyorum Sametcan. Hoş geldin. Servet Yıldız yine teşekkür ediyorum. Teşekkür ettim bilmiyorum. Hamza sıcak hava istasyonu önerir misiniz demiş. Hamza eğer kullanıyorsan ya da kullanacaksan alıp bir kenarda yatırmayacaksan
Öneririm kardeşim. Elinin altında bulunsun. Hani zamanında hani ben para verip aldığım bir ürün değil işte. JDC'nin şöyle göstereyim arkadaşlar. Benim burada hazır duruyor. Şöyle bunun şeyi de var. Bazı videolarda da kullanmıştık. İncelemesi de var mesela. Ama şu anda gümrükten geçmiyor arkadaşlar. Mevcut gümrük kanunu şu an için buna müsaade etmiyor. Bunun gümrük kanunundan çok önce göndermişti firma bana. Mesela bundan memnunum. Güzel de çalışıyor. Gerçi şu an bunu kullanmıyorum. Sadece bu ünite var. Burada hazır. Hemen hava istasyonunu monte edip işte kabloyu değiştirip hızlı bir şekilde kullanmam gerekirse. Çünkü alanım biraz kısıtlı. Sürekli de kullandığım bir ürün olmadığı için elim ayağıma dolaşıyor. Ama normal hava istasyonu ile birlikte kullanacaksan edinebilirsin. O da siyah şöyle söyleyeyim. Fiyat performans ürünü. Türkiye'de de satışı var. Şimdi isim vermeyeyim. Bazı firmaların elinde bu ürün var. Bakıp alabilirsin, faydalanabilirsin. Arkadaşlar son 4 dakikanın içindeyiz. Hani böyle yarım saatlik bir yayın yapacağım. Benim elimde ProLink var demiş. Bayağı kaliteli istasyon. Almadan sıcaklığını ayarlayabiliyorum. Günlük işi, gümrük işi amatör demiş. Evet, gümrük bizi bayağı bir zorladı. Yani açıkçası içeride fırsatçılık yapılmasa çok sorun değil ama maalesef içeride fırsatçılık yapılıyor. Bazı spesifik ürünleri bulamıyorsunuz. Tabii böyle bir sıkıntısı var arkadaşlar. Durale öyle bir planım yok. Yani şu anki mevcut sistem benim için yeterli. Ama denenebilir. Hani bir proje olarak yapabilir miyiz derseniz deneyebiliriz. İmkan olsa ben her şeyi alırım demiş. İdris Kartal ürün tavsiye videoları gelsin. Yani İdris yani firmalar çok fazla bir şey gönderemiyor. Genelde yurt dışı firmaları bu tür ürün gönderebiliyor. Bak sana samimiyetimle söylüyorum. Aktif bir şekilde YouTube'a 2016 yılından beri video atıyorum. Bana Türkiye'den ürün gönderdi diyebileceğim firma sayısı 5 yok ya. 4 daha yok ya. 3 tane firma. İnanır mısın buna? 3 tane firma. Ya ondan sonra vatandaş çıkıyor diyor ki abi diyor işte sen diyor yurt dışı ürünlerini övüyorsun da burada. Ya ben bir şey övdüğüm yok. Bakın arkadaşlar benim inceleme videolarımı bilenler bilir. Ben hem artısıyla hem eksisiyle değerlendiririm. Eğer ürüne zarar vermeyecekse sökebiliyorsam da %90 içini söker bakarım. Açarım yani. Ama maalesef bizde böyle bir şey var. Yani adam bir tane ürünü göndermeyi çok görüyor. Yapacak da bir şey yok yani. Neyini inceliyor? Ha, kendi kullandığım ürünleri soruyorsanız onları zaten soranlara söylüyorum. Hani benim gizli saklı bir şeyim yok. Burada ticari bir sır da yok arkadaşlar. Mümkün olduğunca soranlarla paylaşıyorum. Denemek için zaten yoksa kazancı olmayacak kesin. Valla Durali bir şey diyemiyorum. Hani bu konuda dediğim gibi yani bana Türkiye'de işte bir Mehmet abi var. İşte sağ olsun ilk 3D yazıcımı o gönderdi. Rigid 3D Zero 2'miz var. İşte Krlite gerçi o yurt dışı kaynaklı. Yerli firma olarak işte dediğim gibi birkaç firma yani inan bana 4 değil 3 tane firma falan sayarım sana. Durali aslında tamir tarzı videolar çekmeyi düşünüyorum veya böyle biraz daha devre anlatımına yöneleceğim ama bunun için şey bekliyorum. Bak mesela şu an chatte de biz bu problemi yaşıyoruz. İşte kanal portföyü bende global yani dünyanın her yerinden izleyici alıyoruz Allah'a şükür. Ondan yana bir sıkıntımız yok. Fakat insanlar söylediklerimizi anlamıyor. Şu an YouTube'da Türkçe dil desteği sadece dublaj İngilizceye çeviriyor. Yani ben Türkçe konuşuyorum. O Türkçenin yanında İngilizce olarak da yayınlayabiliyor. Diğer dil desteği yani diğer dillere de en azından bir 10 tane falan dile şu anda İngilizceyi birçok 30'a yakın dile çeviriyor ama Türkçe konuştuğunuz zaman bunu çevirmiyor. Bunu yaptığında arkadaşlar daha böyle farklı bir bizim için ayrı bir kulvar da açılacak. Mesela haftanın belirli bir günlerinde tamir videosu işte anlatımlı veya
İşte devre elemanlarını anlatabiliriz. İşte transistör nasıl test edilir, ne işe yarar, N tipi transistör nedir, P tipi transistör nedir gibi böyle işte diyotlar, böyle farklı konulara yönelebiliriz ama bu yüzden hani böyle herkese hitap edebilecek videolar çektiğim için arkadaşlar mümkün olduğunca işte konuşma olmayan, eğer bir ürün inceleme değilse daha çok proje odaklı bu şekilde bir süre daha devam edeceğiz. Son çeyrekte diye en son iş ortağı yöneticimle görüştüğümde son çeyrekte, yani bu 3 ay içerisinde diğer dil desteği de gelecekmiş arkadaşlar. O geldiğinde daha farklı kulvarlarda da yayından ziyade proje ya da işte tamir veya devre elemanları anlatımı, devre analizi gibi, işte arıza tespiti gibi videolar çekebiliriz. Hem daha geniş bir kitleye hitap eder, hem ben yaptığım işten zevk alırım, hem de sizler de izlerken zevk alırsınız diye düşünüyorum. Sırrı ince kara. Kardeşim, yapacağın işe bağlı. Yani mesela böyle işte telefon tamiri gibi bir şey yapıyorsan daha ince, ama benim gibi böyle e, biraz daha bol kullanman gerekiyorsa mesela 0.75, 1, 0.50, en fazla 1, yani 1 milim işinizi görür. Çok sıkıntı olmaz. Yani zaten birazcık böyle havya kullanmaya alışkınsanız 1 milim ya da 0.75 size fazla fazla yetecektir arkadaşlar. Çok da fazla küçültmeyin. Sorun olmaz. Servet, valla bu konu benim çok böyle hakim olduğum bir konu değil kardeşim ya. Hani yalan yanlış bilgi verip ne seni kandırayım ne de biliyormuş gibi yapayım. Dediğim gibi çok hakim olduğum bir konu değil. Benim kuzen ilgileniyordu ama ne kullanıyor valla ben de bilmiyorum. Geçen hatta biraz konuştuk. Aldım, sattım, bir şeyler yaptım diye anlattı bana. Benim çok bildiğim bir şey değil. Doktor Özhan Balık, teşekkür ediyorum kardeşim. Ömer Demir, dediğim gibi birazcık böyle YouTube'un çoklu dil desteğinin gelmesini bekliyorum. Bu konuda geldiğinde daha fazla devre elemanları ile ilgili bilgi paylaşımı yapacağım sizlerle. Abi keşke parçalar ucuz olsa, herkes elektronikle ilgilense. Bu iş ya hem zevk işi hem hastalık işi, ama biraz pahalı bir zevk. E, yani şöyle söyleyeyim. Ucuz değil arkadaşlar ya. Ha, şu anda eskiye göre ucuz. Yani ben, inanın bana, birisinin işte akrabalardan, amcamın, dayımın, halamın, neyse, böyle bildiğiniz led ya, şu an hani böyle birçoğumuzun proje yaptıktan sonra yeniden kullanırım diye sökmeye yarcandığı LED'i, işte bir teyp bozulsa da ben onun U metresinden söksem diye bakardım arkadaşlar. Şu anda hani pahalı, ama en azından parasını verdiğinizde bazı şeylere erişebiliyorsunuz. Bir zamanlar bu da mümkün değildi. Yani artı şu anda kaynak da çok fazla. Yani çok fazla kaynak var. Ha, benim YouTube kanalım için konuşmuyorum arkadaşlar. Datasheetlere erişiyorsunuz. Farklı kaynaklar var. Üreticinin internet sitesine erişiyorsunuz. Şu an kaynak çok. Ömer Demir, teşekkür ediyorum kardeşim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Abi, öğrenciler için hazır PCB'ye belli devrelerin montajı yapılması için hazır montaj ürün tavsiyen olur mu? Balaban demiş. Kardeşim, bununla ilgili bir tavsiye edebileceğim bildiğim bir ürün yok. En güzeli kendi tasarımınızı yapıp kendi tasarımınız üzerine montaj yaparsanız daha iyi. Hem tasarım üzerindeki hatalarınızı görür, onları düzeltirsiniz. Hem de kendi yaptığınız devrelere kendi tasarımlarınızı monte ederken yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bazı projeleri ben yapıyorum, burada paylaşıyorum. Adam bana dönüyor. Ya diyor, onun hazırı var. Niye uğraştın? 1,5 saat bilmem ne, şudur budur. Kendi yaptığı devrenin çalıştığını görmenin zevkini almamış birisi onu bilemez. Yani onu yaşamanız lazım. Yani şu andaki aşağı yukarı 51 kişi izliyor. Beni şu an izliyorsanız aşağı yukarı bu zevke sahipsiniz demektir. Yani çok fazla şudur budur demeyeceğim. Yani siz benim ne demek istediğimi anlayın. Ben de genelde şey diyorum, hani onu sen anlayamazsın. Hani hiç tartışmayacağım. Hatta sen beni takip etme diyorum. Yani çünkü etmesinin bir anlamı yok. Yani bana çok çünkü o tür insan yarardan çok zarar getirir. Ama dediğim gibi hani kendi yaptığınız devrenin, İsterse
10 kuruşa hazır olsun. Siz bunu 100 liraya mal edip o projeyi kendiniz yapıp işte o çalıştığını görüyorsanız onun zevki bambaşka arkadaşlar. Yani onun tadına varmış bir insan zaten böyle bir eleştiriye yönelmez. Tabii ki bu iş hastalık işidir. Bir kere bulaştı mı bırakamazsınız arkadaşlar. Bağımlılık yapar onu söyleyeyim. Ama zevkli bir iş. Fakat şunu söyleyeyim, takıntı haline de getirmeyin arkadaşlar. Yani örnek veriyorum, bir projeyi yaptınız, çalışmadı. Benim de başıma geliyor. Siz şu anda hani %90, işte ben genelde bu kanalda sahte video paylaşmıyorum arkadaş. Genelde derken hiç paylaşmıyorum. Ama bazen YouTube'da görüyorsunuz işte sahte videolar var. Abi bu tür videolar bir kere izleniyor. Siz genelde benim paylaştığım şeyler çalışan projeler. Siz burada çalışan projeleri görüyorsunuz. Ama mesela bazen ben de yapamıyorum. İşte bir şey deniyorum, verici deniyorum. Özellikle radyo vericileri çok sıkıntılıdır arkadaşlar. Yüksek frekanslı olduğu için. İşte, işte oradaki PCB'deki telin boyu, işte küçücük bir bileşeni bulamamanız çalışmamasına neden oluyor. Çalışmayanı kaldırıp atıyoruz arkadaşlar. Yani kanalda genelde çalışan projeleri paylaşıyoruz. Hani siz çalışanları görüyorsunuz. Çalışmayanları zaten paylaşmıyoruz arkadaşlar. Ama bir şey çalışmadığında onu illa yapacağım diye böyle kendinizi günlerce saatlerce yormayın. Birazcık ara verin. Çünkü belli bir süre ara verdiğiniz zaman uğraşırken fark edemediğiniz küçücük bir detayı fark edip düzeltme ihtimaliniz var. Yapamadığınız projeleri atmayın. Hemen vazgeçmeyin. Bir kenara kaldırın. 3 gün 5 gün sonra tekrar dönün arkadaşlar. %90 başaracaksınız. Genelde bende öyle oluyor. Söyleyeyim. Evet Durali haklısın. Teşekkür ediyorum. Rica ederim Sırrı Bey. Hayrullah Bulut teşekkür ediyorum. Arkadaşlar yayını da sonlandıralım. Yarım saatlik dedik. 37 dakika olmuş. Bir sonraki canlı yayında görüşünceye değin. Şimdilik hoşça kalın. Bu arada mikrofonum galiba güzel çalışıyor arkadaşlar. Şu an siz fan sesi duymuyorsunuz. Anladığım kadarıyla sadece beni duyuyorsunuz. Bu da güzel bir şey. Görüntümüz de güzel oldu. Arka planda iyi duruyor. Bir sonraki canlı yayında görüşünceye değin teşekkür ediyorum. Gecenin saat 12'si olmuş. Yarın işe gidecek arkadaşlar, okula gidecek öğrenciler var. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.